Merhaba arkadaşlar, ben Beyrin. Her hafta farklı masalları sizlerle paylaşıyorum. Geçen hafta Oz Büyücüsü masalını seyrettiniz. Bakalım nasıl geçmiş? Evet, yeni masal zamanı. Bu haftaki masalımız Kül Kedisi, diğer adıyla Cinderella. Hadi o zaman hemen başlayalım. Herkese merhaba. Benim adım Cinderella. Yani diğer adıyla Kül Kedisi. Bu haftaki masalı ben anlatmaya karar verdim. Çünkü masalın asıl kahramanı zaten benim. Yıllar evvel babamla birlikte yaşarken babam daha sonra yeni bir bayanla evlenmeye karar verdi ve evlendiler. En başta çok mutlulardı ve biz de mutluyduk açıkçası babam yaşarken. Çünkü 2 tane de kız kardeşi vardı. Onlar da benim üvey kardeşlerim oldular ve üvey kardeşlerimle birlikte mutlu yaşıyorduk. Fakat daha sonra ne oldu? Babam bu dünyadan gidince ben, üvey annem ve üvey kardeşlerim birlikte bu evde yaşamaya başladık. Fakat işte olan o zaman oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Ben ne yazık ki üvey annemin söylediklerini yapmak zorunda olan zavallı bir kız konumuna geldim. Durmadan bana işte ev işlerini yaptırıyordu. Bunun dışında işte temizlik, bulaşık, ütü, her türlü işi bana yaptırıyordu. Diğer kardeşlerim ise yan gelip durmadan yatıyorlardı. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorlardı. Söyledikleri tek şey kül kedisi. Çabuk bana yemek getir. Kül kedisi, süt istiyorum. Kül kedisi neredesin? Kül kedisi, kül kedisi, kül kedisi. Peki niye bana kül kedisi diyorlar? Çünkü şu arkamda gördüğünüz şömineyi görüyor musunuz? İşte ben odam olmadığı için, bu kadar büyük bir evde bana oda bulamadıkları için ben bazen üşüdüğümde kedimi alıyorum ve burada yatıyorum üşüdüğüm için. Sabah kalktığımda da bu odun ateşin yüzünden küllerden yüzüm kül içinde kalıyor. Bu yüzden de bana kül kedisi diyorlar. Sabah akşam kül kedisi gel buraya, kül kedisi git buraya, kül kedisi gel buraya. Yine de ben onları çok seviyorum. Çünkü bu hayatta başka kimsen yok. Tek üvey annem ve üvey kardeşlerim. Birazcık da üvey annemden bahsedeyim size. Üvey annem nasıl biri? Üvey annem tabii ki kardeşlerimin aynısı diyebilirim. Hatta daha beteri. Fakat ben onu da çok seviyorum. Üvey annemin 2 tane kızı var demiştim size. Kardeşlerim biri Diazabella, biri de Alexandra. Annem onları çok seviyor. Beni de çok sevdiğini söylüyor ama açıkçası çok da emin değilim. O da bütün gün aynen şu şekilde. Kül kedisi, neredesin? Çabuk buraya gel. Kül kedisi, yine bulaşıklar yıkanmamış. Bu kıyafetim nerede? Niye hala bitirmedin? Bütün gün boş boş oturuyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ah, sana ev verdik. Burada bizle yaşamana izin verdik. Hiçbir mutluluğun yok. Hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Hep yüzün böyle asık duruyor. Biraz gül, biraz gül. Şunu getir, bunu getir, şunu getir, bunu getir şeklinde. Günlerden bir gün başımıza neler geliyor? Size onu biraz paylaşmak istiyorum. O ülkenin bir prensi var ve prens hala kimseyle evlenmedi. Ve kral da, babası kral da artık onun evlenmesini istiyor. Çünkü kral çok yaşlı ve bu yüzden de ona diyor ki büyük bir balo yapacağım ve bu baloya bütün ülkedeki genç kızlar gelecek. Bütün ülkedeki genç kızlar derken güzel, çirkin, genç, yaşlı, fakir, zengin herkes bu baloya gelecek ve bu baloda sen bütün kızlarla dans edeceksin. Bu kızlardan birini de kendine eş olarak seçeceksin. Çünkü ben artık çok yaşlıyım. Bu ülkede seni yönetmen gerek. Sana bir prenses gerekiyor. Ve bu yüzden de bütün ülkeye bunu anons etmek için de bir ferman hazırlıyor ve her eve bu kralın adamı gidiyor ve kapıyı çalıyor. Kral 2 gün sonra kendi şatosunda büyük bir balo yapacak ve bu baloya bütün ülkenin genç kızları davetli. Eğer kızlarınız varsa o gece kralımız bütün ülkedeki kızları görmek istiyor. Fermanda burada. Fermanda yazanları size söyledim. Sizi oraya bekliyoruz diyor. Tabii ki ve oradan ayrılıyor. Bizimkiler. Alexandra Diazabella çıldırıyor. Nasıl biliyor musunuz? Nasıl mutlular? İnanamıyorum.
Prens beni beğenecek, prens beni beğenecek, prens beni beğenecek. Anne hemen geliyor, diyor ki kızlar ne yapacaksınız bilmiyorum ama ne yaparsanız yapın. İkinizden birini prens o gece beğenmeli, aşık olmalı ve prenses siz olmalısınız. Bu arada tabii ki bizim kül kedisi duyuyor bunları ve yanına geliyor. Ah, üvey anne, ben de gelebilir miyim? Bir balo varmış ve ülkedeki tüm kızlar gelecekmiş. Bizimkiler tabii ki şok geçiriyor. E, Diazabella geliyor, diyor ki annesine, anne bu gelmeyecek değil mi? Bunun ne işi var orada? Biz rezil eder. Kıyafet de yok zaten. Sakın ha. Anne diyor ki ona, siz sakin olun, ben halledeceğim. Ve yanına gidiyor ve diyor ki ona, kül kedisi, tabii ki gelebilirsin. Ülkedeki bütün kızlar davetli. Sadece işlerini bitirmen gerekiyor diyor. Bizimkisi çok mutlu, hemen odaya gidiyor. Acaba ne elbise seçeceğim diye. Hemen gidiyor elbise bakmaya, annesinden kalan hangi elbiseler var diye. Bu arada bizim kızlar tabii ki annenin yanına geliyorlar. Anne, ne diyorsun sen? Ne demek, baloya gelecek mi bizle? Kızlar, tabii ki baloya gelmeyecek mi diyorsunuz siz? Şaka mı yapıyorsunuz? Ben ona öyle bir iş vereceğim. Öyle bir iş vereceğim ki baloya gelme şansı olmayacak. Zaten çok yorgun olacak diyor. Ve tabii ki bizimkiler ne yapıyorlar? Alışverişe gidiyorlar. Alışverişe gidiyorlar. Ve en güzel kıyafetleri alıyorlar. Kendilerine güzel, çünkü kızlarımız zaten çok da çirkin kızlar. Ama kendilerini çok güzel sanıyorlar. Ve Diazabella en başta böyle bir kıyafet alıyor kendine. Böyle bir elbise böyle giyiyor. Ve odasına gidiyor, hemen bakıyor aynada kendine. Ay çok güzelim. Prens bayılacak bana. Harikayım, süperim. Ah, İnşallah beni seçer. Anas, ay Alexandra'yı seçmesin de en güzel ben olacağım, ben olacağım. Kül kedisi, bana yardım et bakayım, şu odamı topla. Tabii bu arada kül kedisine laf geçirmeden de olmuyor, biliyorsunuz gibi. Bu arada bizim diğer kızımız ne yapıyor? Diğer kızımız Alexandra da kendine çok korkunç renkte bir elbise almış. O da gitmiş böyle alışverişte çok güzel olacağım diye turuncu renkte, böyle portakal rengi bir elbise almış. O da giymiş, tabii ki arkasını kapatması için kül kedisini çağırıyor. Kül kedisi, neredesin? Hadi gel, şu arkamı yap bakayım. Yardım et bana, bir bardak da su getir. Ay çok güzel olacağım. Harika, en güzel renk elbiseyi ben aldım zaten. Oh, harika harika. Hemen saçımdaki tokaları da takalım. Gel bakayım, yardım et bana. Ay, ay, bakayım nasılım? Ah, süper. Harika oldum. Gel bakayım, arkamı yap. Prens beni çok beğenecek. Diazabella'yı asla beğenmeyecek. En güzel ben olacağım. Kesin beni beğenmesi gerekiyor. En güzel parfümümden de sıkayım. Güzel kokayım, artık hazırım bu gece için. Prens beni bekleyecek. Ay, anne biz hazırız. Derken bizim bu Alexandra ne yapıyor biliyor musunuz? Birdenbire içeri gidiyor. İçeri gittiğine bir bakıyor. Bir elbise. Bir beyaz bir elbise. Meğerse kül kedisi bütün işlerini bitirmiş ve plan yapıyor bizle gelmek için. Ben ona gösteririm şimdi. Ne yapsam? Bu elbisenin buradan gitmesi gerekiyor. Vişne suyu. Hemen bir bardak vişne suyu alır ve yere düşürür. O sırada bir ses gelir. Şak, böyle bir cam kırılma sesi. Bizim kül kedisi bağırır. Alexandra, bir şey mi oldu? Yardıma geleyim mi? Hayır, hiç gerek yok. Sen zaten çok yorgunsun. Hem hazırlanman gerekli. Ben yaparım, sen hiç merak etme. Ben siliyorum yerleri der. Ve Alexandra ne yapar biliyor musunuz? Elbiseyle vişne suyu dökülmüş olan yerleri siler. Ve aynen elbise yerine koyar. Bizim kül kedisi gelir, bir bakar. Bu ne? İnanamıyorum, elbisem. O senin elbisen miydi kül kedisi? Ay çok özür dilerim, ben de sana yardım etmek istemiştim. Yere vişne suyu dökülünce onu bir bez parçası sandım. Onunla sildim. Çok özür dilerim, kusura bakma der. Bizimkisi tabii nasıl üzülür kül kedisi, çocuklar. Elbisesi yok ve nasıl gidecek, ve tabii gidemeyecek. Ama sen nasıl gideceksin? Önemli değil. Gitmesem de olur. Zaten çok yorgunum. Siz gidin benim için. Ve orada eğlenin ve dans edin der ve üzülerek ne yapar? Tabii ki onlara bay bay der ve anne ve iki kız oradan gider, ayrılırlar. Bizimkisi de ne yapar? Şöminenin yanına gelir ve ağlamaya başlar. Ve iyilik perisi birdenbire gelir. Merhaba kül kedisi.
Neden ağlıyorsun? Sesini duydum, çok üzüldüm. Hemen yanına geldim. Ne oldu? Hayrola? Neye ihtiyacın var? Sana nasıl yardım edebilirim? Der. Ve bizim kül kedisi başlar anlatmaya. Ben bu gece bir baloya gidecektim ama ne yazık ki elbisem yok. İlk defa bir prensle tanışacaktım, onunla dans edecektim. İnsanları görecektim ama ne yazık ki gidemiyorum. Bizim hemen iyiliklerimiz der ki istediğin buysa hemen senin için gerçekleştirebilirim. Bak elimde sihirli değneğim var. Peki bu baloya gitmen için önce sana ne gerekiyor bir bakalım. Bir araba, bir elbise ve arabayı kullanacak kişiler. Şimdi senden isteğim şu. Hemen bahçeye gidiyorsun. Bana böyle turuncu renkte kocaman bir sebze getiriyorsun. Hangi sebze olabilir? Bal kabağı. Evet çocuklar, bal kabağı. Evet, bal kabağı geldiğine göre ona göre hemen sihirli kelimemizi kullanalım. Bibidi babidu bibidi babidu bibidi babidi bu. İnanamıyorum. Bal kabağı bir arabaya dönüştü. Harika görünüyor. Peki bizim başka neye ihtiyacımız var? Tabii arabayı kullanacak kişilere ihtiyacımız var. Ata ihtiyacımız var. Senin kedin var değil mi? Bak orada 2 tane fare var. Hemen yakalatalım. Evet, süpersin. Fareler de geldi. O zaman fareler için hangi kelimeyi kullanacağım? Bibidi babidu bibidi babidu bibidi babidi bu. İnanamıyorum. 2 tane sihirli at oldu fareler. Harika. İnanamıyorum. Atlarımız da hazır. O zaman ne kaldı? Araba hazır. At hazır. Bir dakika. O zaman senin kedini de bu atları sürecek sürücü yapmak zorundayım. Kedi lütfen kaçma. Bibidi babidi bu. Artık her şeyimiz hazır. Evet ama ne eksiğimiz kaldı diye düşünüyorum. Ne eksiğimiz var, ne eksiğimiz var? İnanamıyorum. Sana bir elbise gerekli. Şimdi sana nasıl bir elbise yapsak? Kırmızı mı olsun, mavi mi olsun, yeşil mi olsun, sarı mı olsun? Acaba hangi renk olsun? Hadi bakalım düşünün. Acaba kül kedisinin kıyafeti hangi renkti? Sizler biliyorsunuzdur. Evet. Tabii ki biliyor olmanız gerekli. Kül kedisinin kıyafeti mavi, değil mi? Mavi. Evet. O zaman şimdi ne vakti? Bibidi babidu diyecek ve bizim kül kedisi harika bir kostüm ve saça sahip olacak. O zaman hemen desin. Bibidi babidu bibidi babidu bibidi babidu bu. Merhaba. İşte inanamıyorum. Harika oldum. Muhteşem görünüyorum. Harika. Artık hazırım, gidebilirim. Bir saniye ama ben bir dakika dans etmeyi bilmiyorum. Ben nasıl dans edeceğim? Merak etme. Merak etme kül kedisi. Sana bu sihirli ayakkabıyı veriyorum. Camdan yapılmış bir ayakkabı bu. Eğer bunu giyersen harika dans edebilirsin. Ama bu ayakkabının bir sırrı var. Saat 12 olduğunda ayakkabı bütün bu sihirler yok olacak. O yüzden saat tam 12'de evde olmalısın. Tamam mı? Bunu unutma. Saat tam 12'de. Peki, tamam. Çok teşekkür ederim iyilik perisi. O zaman artık gideyim ben. Evet git. Unutma. Saat tam 12'de. Ve bizim kül kedisi arabayla yola doğru çıkar. Nereye doğru? Tabii ki Prensin şatosuna. Prensin şatosuna gidiyor ve içeri giriyor. İçeri girdiğinde tabii ki bütün gözler ona çevriliyor. O kadar güzel ve o kadar büyüleyici ve kimse onu tanımıyor. Nereden geldi diye herkes düşünürken birden içeri giriyor ve böyle etrafa bakıyor, böyle utangaç bir şekilde yürüyor. Prens onu görünce tabii ki olanlar oluyor. Ne oluyor? Prens dans ettiği kişiyi bırakıyor ve hemen bizim kimin yanına geliyor? Kül kedisinin yanına geliyor ve onunla dans etmek istediğini söylüyor. Başlıyorlar dans etmeye. Dans ediyorlar, dans ediyorlar, dans ediyorlar. Dans ediyorlar ve hangi dans ediyorlar? Bu sırada tabii ki o sıralar vals meşhurmuş. Çok güzel bir vals var. Vals'te başlıyorlar dans etmeye. Hangi vals? Belki hatırlarsınız. Dın 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 dararararam, pam 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 barararam. Bakayım bu valsin kimin tarafından yazıldığını bilen var mı acaba? Kim yazdı bunu biliyor musunuz? Çok ünlü bir besteci. Belki biliyorsunuzdur.
Hemen o zaman sizle paylaşıyorum. Bunu yazan kim? Strauss. Çok ünlü bir besteci ve bir sürü valsleri var, biliyor musunuz? Dünyada en çok valsleri olanlardan, vals yazılmış olan bestecilerden bir tanesi. Peki sonra ne oluyor? Hemen Prens ne yapıyor? Bizim kül kedisini dışarı çıkarıyor. Sohbet etmek için. Biraz sohbet ediyorlar. Sohbet ediyorlar. Tamam işte sen kimsin diyor. Bizimkisi tabii pek gerçekleri söyleyemiyor ama yine de işte ben uzakta yaşıyorum. Kardeşlerim var, üvey annem, üvey kardeşlerim var falan diyor. Bunlar bayağı sohbet ediyorlar. Ama bu sırada tabii ne oluyor? O kadar güzel sohbet ediyorlar ki farkında değiller saatin kaç olduğunu. Hiç farkında değiller ve tabii olanlar oluyor. Birdenbire bir ses başlıyor gelmeye. Nasıl bir ses? Tahmin edin. Sesimiz nasıl? Aynen bunun gibi bir ses. Ve benim gitmem gerek diyor. Benim gitmem gerek diyor ve bizimkisi nasıl biliyor musunuz? Koşuyor. Prens arkasından bağırıyor. Nereye gidiyorsun? Daha ismini bile bilmiyorum senin. Lütfen dur diyor. Hayır gitmem gerek. Saat 12 oldu gitmem gerek ama ismini bilmiyorum derken bizim kül kedisi merdivenlerden koşuyor. Koşarken bir tane ayakkabısının tekini düşürüyor ve gidiyor hızla çünkü her şey yok olacak. Bizim prens hemen alıyor bunu eline. Adını bilmiyorum ama ayakkabının bir tanesi bende. Ben de seni nasıl bulacağımı biliyorum. Yarından itibaren tüm evleri gezip bu ayakkabıyı giydireceğim. Bütün ülkede yaşayan tüm kızların ayağına. Bir tanesinin ayağına uyacaktır. Ve işte ben de prensesimi o zaman bulacağım diyor ve bu ayakkabıyı yanına alıyor. Tabii bu arada bizim kül kedisine ne oluyor? Kül kedisi o telaşla arabaya biniyor, gidiyor derken yarı yolda tabii ki neler oluyor? Eve gelene kadar işte saç gidiyor, elbiseler gidiyor, balkabağı kendi haline geliyor, artık araba olmuyor ve gizlice hemen eve giriyor. Tabii bu arada parti bitiyor, bu balo, herkes eve dönüyorlar ve bizimkisi hiçbir şey hemen giyiniyor, böyle değişiyor, tamam mı? Ve ne yapıyor? Annesi, üvey annesi ve kardeşleri bilmiyorlar zaten gizlice çıktığını. Hemen oraya gidiyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi onların geri gelmesini bekliyor ve akşam geri geliyorlar tabii ki ve geri geldiklerinde de onun evde böyle yine şöminenin başında yattığını görüyorlar ve hiçbir şey demeden ümit ediyorlar ki ertesi gün tabii ki prens gelecek ve ayakkabıları giydiklerinde büyük ihtimal ayakkabılardan biri onların olacak. Ve ertesi sabah olacak ve prens gelecek tabii ki. Prens gelecek. Bütün ülkedeki kızlara bu ayakkabıyı giydirecek. Herkes çok heyecanlı. Anne sabahleyin geliyor, üvey kardeşleri diyor ki kızlar, bak Alexandra, bak Isabella, bu ayakkabı ne olsa olsun ikinizden birinin ayağına sığması gerekiyor. İkinizden biri prensle evlenmeli, tamam mı? Anne benim ayağım 35, benim de 40. Bu ayakkabı 38'miş. Beni ilgilendirmiyor. İkinizden biri bu ayakkabıyı giyecek diyor. Neyse çocuklar, kapı çalıyor. Arada bizim kül kedisi bunları duyuyor ve içeride, ama utanıyor da bu arada, yani hiç çıktığını bilmiyorlar. Neyse kapı çalıyor böyle ve bizim prens geliyor ve diyor ki işte biz biliyorsunuz dün geceki baloyla ilgili bir ayakkabımız var ve ülkedeki bütün kızlar bu ayakkabıları giyecek diye Isabella diyor ki ilk ben giyeyim. Ah, anne ben giyeceğim diyor. Çocuklar ayakkabıyı ayağına giyiyor. Ayakkabı, bakın Isabella, şöyle ayakkabı dışarıda kalıyor. Nasıl biliyor musun? Sığmıyor. Sokmaya çalışıyor. Biraz sokmaya çalışıyor. Prens diyor ki hanımefendi sizin ayağınız bayağı büyük. Bu ayakkabı size küçük. Hayır canım, çok iyi falan diyor. Yok diyor hanımefendi. Ah diyor. Hadi. Anne diyor ki hadi. Alexandra senin ayağına girsin. Bu kesin benim ayağıma. Zaten prense ben dün gece dans etmişim diyor. O giyiyor ayağına. Onun da ayağı 35 bu kadarcık. Giyiyor. Çocuk ay bakın tam oldu ayağıma, çok güzel, harika derken çocuklar küt diye bir düşüyor. Tabii bunlar başlıyor prens gülmeye falan. Ayağına bu kadar büyük çünkü. Hanımefendi size de olmadı diyor. Peki prens diyor ki bu evde başka bir genç kız var mı? Hayır, başka genç kız yok. Artık gidebilirsiniz dediklerinde içeriden bir ses geliyor böyle. Bu ses ne? Meğerse bizim kül kedisi hani utanıyor gelmeye ama süpürgesini yere düşürüyor. Orada biri mi var diyor prens. Ben varım.
Lütfen siz de gelir misiniz? Ayakkabıyı siz de giymeniz gerek diyor. Bizimkiler böyle bakıyor. Ama o ayakkabıyı giymesine gerek yok. O bütün gece evdeydi. Baloya bile gelmedi. Hem olamaz falan. Bizimkiler aynen bu şekilde. Neyse çocuklar, bizim kül kedisinin ayağına ayakkabıyı bir giyiyor. Tabii ki ayakkabı tam ayağına oturuyor. Prens şok. Sen miydin? Dün geceki kız sen miydin? Evet diyor. Adın ne, kül kedisi? Evet diyor prensim, bendim ama size ben söylemek istemedim, söyleyemedim ve oradan kaçmak zorundaydım diyor. Prens diyor, işte prensesimi buldum. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bütün ülke ilan edilsin, prensesimi buldum diyor ve tabii ki orada ona evlenme teklif ediyor. Kül kedisi Cinderella tabii ki zaten prense aşık oldu dün gece. Tabii ki kabul ediyor. Ve onlar büyük bir törenle evleniyorlar ve kül kedisi prenses oluyor tabii ki. Peki bu arada bizim kötü üvey anne ve kardeşlerimize ne oluyor? Tabii ki onlar şok geçiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Evdeki kız prenses oldu ve hiç sevmedikleri, kötü davrandıkları üvey kardeşleri ve kül kedisi onların evine gidiyor ve diyor ki onlara, bu ev sizin olabilir. Ben sizi affediyorum. İnsanlar hata yapabilir. Siz biraz hırsınıza yenildiniz ama hiç önemli değil. Hayatta her şeyden ders almak gerekti. Bence bu da sizin dersiniz. Ben sizi hala seviyorum ve sizi görmek istiyorum. Eğer siz de beni görmek isterseniz hem saraya gelebilirsiniz. Ben de arada sırada sizi ziyarete gelirim. Ayrıca size ben kendi gönlümden isteyerek her ay destek yapmak istiyorum. Lütfen bunu da kabul edin diyor. Tabii bizimkiler kızarıyor, bozarıyor. Düşünebiliyor musunuz neler yaptılar bizim kül kedisine, ama kül kedisi onlara nasıl güzel bir davranışta bulundu. Ve çok teşekkür ediyorlar, birbirlerine sarılıyorlar, küs kalmıyorlar. Ve en sonunda tabii ki ne oluyor? Mutlu sona eriyoruz. Bizim prensle kül kedisi yıllarca mutlu yaşıyorlar. Ve bu haftanın masalında tabii ki sonuna geliyoruz. Evet, masalımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hadi bakalım, bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.